Kroşe örgü atölyesinden merhaba. Bugün size motifli yelek anlatacağım. Şimdi bunun için öncelikle 2 sıra boyunca motif örmeniz gerekiyor. Motiflerin anlatımını daha önceki videolarımda çok yaptığım için tekrar anlatma gereği duymuyorum. Videonun sonuna bir link bırakacağım. Bir de bir resim çıkacak. Onun üzerine tıklayarak anlatımına ulaşabilirsiniz. Başka bir yelek modelinde anlatmıştım bu motifleri. Açıklamalar kısmına da yine link ekleyeceğim. Şimdi 2 sıra motif yapıyorsunuz. Ben 7 tane yaptım. 12'şer santim buradan buraya genişlikleri. Karelerin genişlikleri 12 santim. Şimdi şöyle katladığınızda, bakın şu şekilde katladığınızda göğüs çevrenizde ölçeceksiniz. Yani bu genelde small beden için, hatta medium beden için uygun bir ölçü. 12'şer santim genişliğindeki kareler, 7 tane üstte, 7 tane altta. Böyle göğsünüzün etrafında sardığınızda arada şu kadar şöyle kapattığınızda bu şekilde kapatabiliyor olmanız gerekiyor. Bu şekilde bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Bu şekilde kapatıyor olabilmeniz gerekiyor. 14 tane motifimiz var. Large ya da X large bedenseniz muhtemelen buradaki motif sayısı 8 ya da 9 olacak. Daha küçük motif arıyorsanız biraz daha fazla olacak. Bu çok önemli değil. Önemli olan tam ortadan ikiye katladığınızda göğüs çevrenizde şöyle birleşmesi. Şimdi bunu yaptıktan sonra şöyle yapacağım şimdi. Etrafına bu dikdörtgenin, böyle motiflerden oluşan bu dikdörtgenin düz kısmı bana bakıyor, ters kısmı aşağı bakıyor. Bir çerçeve geçeceğim. Bunun için şu köşe kısımlarına biliyorsunuz 4 tane köşe var. Burada, burada ve burada. Köşe kısımlarına yine bakın üçlü trabzanlar, 3 tane trabzan, 3 zincir ve 3 trabzan. Köşe metodumuz hep aynı olacak. Toplam 4 tane yapacağız bu köşeden. Her bir kenarda, her bir köşede bunları yapacağız. Sonrasında bakın. Şimdi şu ikinci motif, bir değil ikinci motifin ortasına bir tane trabzan, üçüncünün tepe noktasına bir tane trabzan. Şu ortaya ben 2 tane trabzan yaptım. Sonrasında her bir trabzanın tepe noktasına bir tane trabzan. Yani bu dolu kısımların üstüne toplamda 3 trabzan, ara boşluklara 2 trabzan yaparak bir çerçeve oluşturacağım. Sonra üzerine modeli kuracağım. Trabzan fazla geliyorsa 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzan da yapabilirsiniz köşede. Benim metodum bu. Bu şekilde bir çerçeve geçeceğim. Sonra şu köşeye gelince yine 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan. Bu şekilde trabzanların tepe noktalarına bir trabzan, boşluklara da 2 trabzan olmak üzere kenarlarda da dediğim gibi köşe metodunu uygulayarak bir çerçeve oluşturacağız. Evet, şimdi kenarları geçtim. Bundan sonra yapacağım şey yelek şeklini vermek. Bakın yeleğin ön yüzü şeklini bu şekilde veriyorum. Burada şöyle bir kol payı bırakacağım ve buraları çengelli iğneyle tutturacağım. Burada da aynı şeyi yapacağım. Bakın buraya böyle bir kol payı bıraktım ön tarafa. Arkada da buna eşit bölümde yine bir kol payı bırakıyorum. Bu şekilde. Burada da aynı şeyi yapacağım. Bir kol payı bırakıyorum. Buradan buraya kadar. Açtığımda arkayı buradan buraya kadar, önleri de buradan buraya, buradaki önü de buradan buraya kadar öreceğim. Şimdi çalışmam gereken arka taraf, bakın arka bölüm. Şurada kol aralığını bıraktım ve buradan itibaren arkayı örmeye başlıyorum. 3 tane zincir, her bir boşluğa bir tane trabzan yapıyorum. Toplamda baştaki zincirle birlikte bakın 1, 2, 3 trabzan olmuş oluyor. 1, 2 zincir çekiyorum. 1, 2 boşluk atlıyorum. 3. boşluğa bir tane. Onun yanındakine bir tane ve diğer tarafa bir tane batarak toplamda yan yana yine 3 tane trabzan yapmış oluyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Yine 2 boşluk atlıyorum. 3. boşluğun içine
Yan yana 3 tane trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu metodu uygulayacağım. Bitirdim. Bu birinci sıra metodu. İkinci sıra metodunda 5 tane zincirle yukarı çıktım. İlk boşluğun içine buraya yine 3 tane trabzan, 2 zincir ve her bir boşluğun içine 3'er tane trabzan yaparak gidiyoruz. Yani 3 trabzan, sonra boşluklardan atlarken 2 zincir, her bir boşluğa da 3 trabzan. Kutucuk, klasik kutucuk modeli. 2 zincir, 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. İkinci sırayı bitiriyorum şimdi. Bakın. 2 tane zincir çekiyorum ve buradaki son trabzanın tepe noktasına bir tane trabzan yapıyorum. İkinci sıramı da bu şekilde bitirdim. Şimdi yukarı çıkıyorum 3 zincirle, dönüyorum. Birinci sırada ne yaptıysam ilk başı 3 trabzanla 1 zincir ve 2 trabzan yapıp 3 trabzan görüntüsü verdim. Bundan sonra hep aynı metot, 2 zincir çekip boşlukları 3'er trabzanla doldurmak. Metodumuz hep aynı. Birinci ve ikinci sıra metodunu tekrar ederek toplamda böyle biraz öreceğim ve sonra kol keseceğim. Ben 4 sıra ördüm. 4 sıra sonra bakın 4 sıra ördüm. Sonra daraltmalara başlıyorum. Yani kol kesmeye başlıyorum. Siz daha uzun yapmak istiyorsanız 4 sıra değil de 10 sıra yapabilirsiniz. 8 sıra yapabilirsiniz. 2, 3. Şimdi normalde burayı doldurmam gerekiyor. Ama ben kol kavisi vermek için 4 zincir çekip direkt bakın boş kutu, dolu kutu, şuradaki boş kutuya atlıyorum. 4 ya da 5 zincir çekerek buraya atlayabilirsiniz. Direkt buraya atlayıp bir kavis görüntüsü veriyorum burada. Sonra tekrar yine 2 zincir ve boşlukları bu şekilde dolduruyorum. Sıra sonunda tekrar bir kavis vereceğiz. Sıra sonunu da anlatacağım şimdi. Sıranın sonuna geldim. Bakın sıranın sonunda bir dolu bir de boş kutu var. Şurada bir dolu bir boş kutu. Bir zincir çekiyorum ve şuraya bakın dolu kutuya atlıyorum, boş kutuya atlıyorum. Boş kutunun sonundaki noktaya bir tane trabzan yaptım. Burada da böyle bir kavis oluşturmuş oldum. Araya bir zincir de çekebilirsiniz ya da şöyle yaparsak daha iyi olur. Hiç zincir çekmeyelim. İpi dolayalım. 3 seferde yukarı çıkalım. Öyle çok daha düzgün duracak bakın. Bir kavis oluştu. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. Normal. Yine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan, 2 zincir olarak ilerleyeceğim. Ve sıra sonuna da dikkat edin. Bir daha hiç eksiltme yapmadan modeli omuza kadar çıkacağım. Ne kadar uzunlukta olmasını istiyorsanız kol kesiminden sonra bu herkesin boy ölçüsüne, kilosuna, kullandığınız ipe göre değişir. O yüzden bir sayı vermiyorum şu kadar sıra örün diye ya da şu kadar santim örün diye. Şimdi devam edelim sıra sonuna kadar. Sıranın sonuna geldim. Şöyle yapıyorum. Yine 2 zincirimi çekiyorum. Son noktaya buraya bir tane trabzanı yaptım. Bakın hafif bir kavis vermiş olduk şuraya. Hafif bir kavis verdik. İsterseniz bir sıra daha kavis verebilirsiniz. Ben fazla vermeyeceğim arkada. Normal dönüyorum. Bundan sonra normal modelimizi örüyoruz. Hiç eksiltme, kavis vermeden. 3 trabzan, 2 zincir metodu birinci ve ikinci sıra metotlarımızı tekrar ederek omuza kadar, yukarıya kadar çıkacağız. Evet, bakın şimdi kendimce bir kol uzunluğu sağladıktan sonra burada bitirdim. Burada bir eksiltme yapmıştım biliyorsunuz ki. Burası arka taraf. Yanlarda nasıl çalışacağım? Yanlarda 2 tane çengelli iğnemiz vardı bildiğiniz gibi. Şimdi buradan
buraya kadar yine şu kadar, burada kesme yaptığım yere kadar normal örgümü öreceğim. Buradan başlayacağım. Yine 3 tane yan yana trabzan, araları 2'şer zincir olmak üzere burayı dolduracağım. Böyle bu şekilde gideceğim. Şimdi ben arkayı ördükten sonra 2 yanı da ördüm. Nasıl ördüğümü anlatacağım size. Aradaki boşluklar size belirlediğim gibi çengelli iğneler kadar. Şimdi ben buradaki yan bölümü, yani önleri nasıl ördüm onu göstereceğim. Şöyle yakınlaştırarak anlatayım size ön bölümü. Burada burayla aynı oranda kol altı kesimi yaptım. Bir tane kestim. Burada arkada ne kadar kestiysek orada da yine bir dolu bir boş kutucuk atlayarak bir tane kestim. Döndüm. Kol kesimini yaptıktan bir sıra sonra burada yine bir dolu bir boş kutucuk atlayarak ilk yaka oyuntusunu verdim. İlk yaka oyuntusunu verdim. Döndüm. Geldim. Sonraki sırada, yani sonra şuraya isabet eden sırada yine bir dolu bir boş kutucuğu atlayarak ikinci eğimi vermek üzere ikinci daraltmayı yaptım. Böylelikle bir yaka eğimim oluştu. Şimdi burada biraz şekilsiz gibi gözüküyor olabilir. Ben burada birazdan bir trabzan öreceğim buraya. Her bir boşluğun içine 2 ya da 3 trabzan göz kararı doldurarak buradan aşağıya geleceksiniz. Şöyle şuraya kadar. Buraya daha düzgün bir görüntü verecek. Böyle döndürdüğünüzde. Bakın. Böyle döndürdüğünüzde. Şimdi diğer tarafta ne yaptık onu da göstereyim size. Bakın burada da aynı şekilde bir kol altı oyuntusu verdim. Burayla aynı hizada bir kol altı oyuntusu verdim. Ondan bir sıra sonra yine burada da bir dolu bir boş kutucuk atlayarak ilk eğimimi, sonra dönüp geldikten sonra ikinci eğimimi verdim. Yaka ve kol oyuntusunu karıştırmazsınız diye düşünüyorum. Kol oyuntusu arka tarafa yakın olan kısım. Sonrasında bu iki tarafı böyle göstereyim. Bu iki tarafı birleştirdiğinizde yeleğiniz giyime hazır hale gelecek. Buralara dediğim gibi trabzan geçeceğim ben. Kolun çevresine de aynı trabzanı geçebilirsiniz ki düzgün gözüksün. Yarım trabzan olur. Mesela giydiğinizde bu dar geliyorsa size, oldu da dar oldu. Buralara birkaç sıra şöyle bir dolu bir boş kutucuklar da geçebilirsiniz. Burayla aynı örnek olur ve çok fazla belli olmaz sonradan ekleme olduğu. En sonda bir sık iğne yaparsınız, geçersiniz. Burada da yine aynı metodu uyguluyorsunuz. Burayı örerken birleştirebilirsiniz ama ben karışıklık olmasın diye öyle yapmadım. Sonrasında dikeceğim buraları ve yeleğiniz giyime hazır hale gelecek. Abone olmak için sağ alttaki abone ol tuşunu tıklayabilirsiniz. Anlaşılmayan bir şey varsa da yorumlara yazabilirsiniz. Kolay gelsin.